geldiniz. Hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Harika. Bakalım ben buralara sığabilecek miyim? Biraz daha geriye koyuyorum. Ses var. Evet. Ses var. Hiç ses yok falan demeyin. Az mı geliyor? Bu mikrofonda da ses az. Anlamadım gitti. Yalnız eskiden ben burada hediyeler, rozetler görüyordum. Katıl aslında açtım ama tanıtmak için bir video çekmem lazım. Aslında açtım. Evet. Neden etek yok? Size ne? Sesim geliyor mu? Tekrar soruyorum. Şu anda geliyor mu sesim? Tamam. Bugün size İskandinav mitolojisinden bir kısım okuyacağım. Ya çok beğenmeyenler gidebilirler. Yani etek niye yok, o niye yok, bu niye yok. Keyfime göre giyinirim. Bu sizi ilgilendirmez. Birazcık sohbet edebiliriz. Birazdan da yayına okumaya başlayacağım. Geldiğim zaman sohbet ederiz. Ne dersiniz? Thank you very much. Actually, there is subtitles, but not at every video. Arada açıkçası yani %30 kadar yurt dışında izleniyorum. Bu da güzel bir şey. Evet. Başlayalım. Devrilmeden okuyabilirsem ne âlâ. Bugün biraz uzakta kaldım sizden. Bazen de böyle olsun diyorum. Evet. Şimdi size Loki ile ilgili bir mitoloji okuyacağım. İlgimi çekti. Baş kısmını okudum. Dedim ben bunun devamını getireyim. Tanrıların hazineleri. Evet. Bakalım burada ne kadar rahat edeceğim. Rahat edemezsem yere oturacağım artık. Thor'un karısı güzeller güzeli Sif'ti. Aesir'den biriydi. Thor onu her haliyle seviyordu. Mavi gözlerini ve beyaz tenini, kırmızı dudaklarını ve gülümsemesini, uzun,
O upuzun yaz bitimindeki arpa tarlalarını andıran renkteki saçlarını seviyordu. Thor uyandı ve uyuyan Sif'e baktı. Sakalını sıvazladı, ardından koca eliyle eşine dokundu. "Sana ne oldu?" diye sordu Thor. Sif gözlerini açtı, yaz göğü rengindelerdi. "Neden bahsediyorsun?" diye sordu, ardından başını çevirdi. Şaşırmış gibiydi. Parmakları tüysüz, pembe kafasına uzandı ve dokundu. Tereddütle ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Thor'a dehşet içerisinde baktı. "Saçım," dedi sadece. Thor başını salladı. "Gitmiş," dedi. "Seni kel bırakmış o." "O mu?" diye sordu Sif. Thor yanıt vermedi. Kuvvetini 2 katına çıkaran kemeri Megingyor'da bağladı. "Loki," dedi. "Bunu Loki yaptı." "Neden öyle diyorsun?" dedi Sif telaş içinde. Başına dokunuyordu, sanki parmaklarının narin dokunuşlarını saçlarını geri getirecekti. "Çünkü," dedi Thor, "eğer bir şey ters giderse aklıma gelen ilk şey suçlunun Loki olduğudur. Böyle yapmak bana çok vakit kazandırıyor." Thor, Loki'nin kapısının kilitli olduğunu fark etti. Bunun üzerine kapıyı itti ve parçalara ayırdı. Loki'nin yakasına yapışıp onu havaya kaldırdı ve tek bir şey sordu: "Neden?" "Ne neden?" Loki'nin yüzü kusursuz bir masumiyetin portresi gibiydi. Sif'in saçları, karımın altın renkli saçları öyle güzellerdi ki neden kestin onları? Yüzlerce duygu Loki'nin yüzünden gelip geçti. Kurnazlık ve kaypaklık, zalimlik ve karmaşa. Thor Loki'yi şiddetle sarstı. Loki bakışlarını indirdi ve utanmış gibi görünmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. "Çünkü komikti, çünkü sarhoştum." Thor kaşlarını çattı. Sif'in saçları onun şerefiydi. İnsanlar ceza çeksin diye saçlarının kesildiğini düşünecek. Yapmayacağı bir şeyi yapılmayacak biriyle yaptığını sanacaklar. Evet, eskiden de böyle saç kesmek bir cezalandırma yöntemiydi ve utanç abidesiydi. Saçın kesildiği zaman güçsüz olursun çünkü. "Haliyle o da var," dedi Loki. "Yaptığını muhtemelen düşünecekler. Bir de saçlarını ne yazık ki kökünden kopardığım için ömrünün geri kalanını kel geçirecek." "Hayır, geçirmeyecek." Thor Loki'ye baktı. Artık Loki'yi başının üzerinde tutuyordu ve gök gürültüsü gibi suratla bakıyordu. "Korkarım ki geçirecek ama şapka ve şal her zaman bir çözümdür." "Ömrünü kel geçirmeyecek," dedi Thor. "Çünkü Laufey'nin oğlu Loki, saçını hemen geri getirmezsen vücudundaki her bir kemiği kıracağım. Tek tek ve hepsini. Hele bir saçı eskisi gibi uzamasın, işte o zaman geri gelip vücudundaki tüm kemikleri baştan kıracağım. Sonra yeniden geleceğim. Her gün kemiklerini kırarsam kısa zamanda bunda ustalaşırım," diyerek devam etti. Sesi biraz daha neşeli çıkıyordu artık. "Olmaz," dedi Loki. "Saçlarını geri getiremem, bu işler öyle yürümüyor." "Bugün," dedi mutlulukla Thor, "vücudundaki tüm kemikleri kırmam yaklaşık 1 saatimi alır. Ama iddiasına varım ki alıştırma yaptıkça bunu 15 dakikaya indirebilirim. İlginç bir süreç olacak." İlk kemiği kırmaya başladı. "Cüceler," diye inledi Loki. "Efendim?" "Cüceler, her şeyi yapabilir onlar. Sif için altından saç yaparlar. Hem de öyle bir yaparlar ki kafa derisine yapışıp normal saç gibi uzar, yapabilirler. Yemin ediyorum ki yapabilirler." "O halde," dedi Thor, "onlarla gidip konuşsan iyi olur." Ardından Loki'yi başının üzerinden yere bıraktı. Loki zorlukla ayağa kalktı ve Thor daha fazla kemiğini kırmasın diye acele etti. Gökyüzünde yolculuk yapmasını sağlayan ayakkabılarını giydi. Sonra da cücelerin atölyelerinin bulunduğu Svartalheim'a gitti. Aralarındaki en maharetli zanaatkarların Ivaldi'nin oğulları olarak bilinen 3 cüce olduğuna karar verdi. Loki cücelerin yer altındaki demir ocağına ulaştı. "Selamlar Ivaldi'nin oğulları. Buralarda gezinirken soruşturdum da bana Brok ve kardeşi Eitrin'in yaşamış en iyi cüce zanaatkarlar olduklarını söylediler," dedi Loki. "Hayır," dedi Ivaldi'nin oğullarından biri. "Biziz, en iyi zanaatkarlar biziz. Brok ve Eitrin'in size yapabileceğiniz kadar iyi hazineler yapabileceklerini
temin ettiler. Yalan bunlar dedi İvaldi'nin oğullarından en uzunu. O çarpık parmaklı kabiliyetsizler alt nalı bile yapamaz. İvaldi'nin oğullarından en kısası ve en bilgesi omuz silkmekle yetindi. Ne yaparlarsa biz daha iyisini yaparız. Size meydan okuduklarını işittim dedi Loki. 3 hazine Aesir tanrılarının kimin en iyisini yaptığına karar... 3 hazine. Aesir tanrıları kimin en iyisini yaptığına karar verecek. Ha unutmadan hazinelerden biri saç olmak zorunda. Sürekli uzayan, kusursuz altından saç. Yaparız dedi İvaldi'nin oğullarından biri. Loki bile onları birbirinden ayıramıyordu. Loki kardeşi Eitri ile paylaştığı atölyesinde Cüce Buruk'u görmek için dağın diğer tarafına geçti. İvaldi'nin oğulları Asgard tanrıları için 3 hazine yapıyorlar, dedi Loki. Hazineleri tanrılar değerlendirecek. İvaldi'nin oğulları sen ve kardeşin Eitri'nin onların yapacakları kadar iyi bir şey yapmanızın mümkün olmadığını size iletmemi istedi. Bir de size çarpık parmaklı kabiliyetsizler dediler. Brok aptal değildi. Burnuma pis kokular geliyor Loki dedi. Bunda senin parmağın olmadığına emin misin? Eitri ve benle İvaldi'nin oğulları arasında sıkıntı çıkarmak tam da senin yapacağın bir şey çünkü. Loki olabildiğince içten bir tavır takındı, şaşırtıcı derecede samimiydi. Benle bir ilgisi yok dedi. Masum haberiniz olsun diye söyledim. Yani bundan bir çıkarın yok mu diye sordu Brok. Yakından dahi geçemiyorum. Brok başını sallayıp Loki'ye baktı. Asıl usta bir zanaatkar olan Brok'un kardeşi Eitri'ydi. Ama Brok daha zeki ve azimliydi. Öyleyse İvaldi'nin oğullarıyla tanrılarca değerlendirilecek bir yetenek sınavına girmekten mutluluk duyarız. Zira Eitri'nin İvaldilerin yaptıklarından daha iyi ve kullanışlı şeyler döveceğine eminim. Ama bu işi biraz kişiselleştirelim derim Loki. Olmaz mı? Aklından ne geçiyor diye sordu Loki. Kellen dedi Brok. Bu yarışmayı biz kazanırsak kelleni alırız Loki. O kafandan neler neler geçiyor. Eitri'nin onu güzel bir alete dönüştüreceğinden hiç şüphem yok. Düşünen bir makine yapar belki veya bir mürekkep okkası. Biraz da böyle geçeyim. Bakayım. Böyle de aşağıda kaldım. Loki gülümsemeye devam etti ama içten içe canı sıkılmıştı. Oysa ki gün ne de güzel başlamıştı. Ne olursa olsun yapması gereken şey Eitri ve Brok'un yarışmayı kaybetmelerini sağlamaktı. Ve tanrılar da en nihayetinde cücelerden 6 muazzam hediye alacaktı. Sif de altın saçına kavuşacaktı. Becerebilirdi bunu. Onun adı Loki'ydi. Tabii ki dedi Loki. Kellenme hiç dert değil. Dağın ötesinde İvaldi'nin oğulları hazineleri yapmaya başlamıştı bile. Loki'yi endişelendiren onlar değildi ama Brok ve Eitri'nin kazanamayacaklarından emin olmalıydı. Brok ve Eitri demir ocağına girdiler. Karanlıktı. Yanan bir kömürün turuncu ışığı ortalığı aydınlatıyordu. Yalnızca Eitri raftan bir domuz derisi aldı ve ocağa yerleştirdi. Bu domuz derisini böyle bir iş için saklıyordum dedi. Brok başını sallamakla yetindi. Hadi bakalım dedi Eitri. Körüklerde sen çalışacaksın Brok. Körüklemeyi bırakma. Sıcak olması gerek hem de hep. Yoksa işe yaramaz. Körükle. Şu çayım soğumadan. Brok körüklemeye başladı. Oksijen dolu hava akımını demirci tezgahının merkezine gönderip her şeyi kızıştırdı. Bunu daha önce pek çok kez yapmıştı. Eitri her şey istediği gibi olana dek seyretti. Eitri icadının üzerinde dışarıda çalışmak üzere demir ocağından ayrıldı. Dışarı çıkmak için kapıyı açar açmaz kocaman bir sinek içeri girdi. Ne
Ne bir at sineğiydi ne de sığır sineği, ikisinden de büyüktü. İçeri süzüldü ve kötü niyetli bir şekilde odanın içinde daireler çizdi. Brok, Eritre'nin çekicinin demir ocağının dışından gelen seslerini duyuyordu. Törpüleme ve bükme, şekillendirme ve çakma sesleriydi bunlar. Büyük siyah sinek görebileceğiniz en büyük, en siyah sinekti. Brok'un elinin tersine kondu. Brok'un iki eli de körükteydi. Sineği kovalamak için bile körüklemeyi bırakmadı. Sinek Brok'un elinin tersinden sertçe ısırdı. Brok körüklemeye devam etti. Kapı açıldı. Eitri içeri girip eseri ocaktan dikkatlice aldı. Kocaman bir yaban domuzuydu. Altından parıldayan bıyıkları vardı. Eline sağlık dedi Eitri. Sıcak biraz az ya da fazla olsaydı tüm vaktimiz boşa giderdi. Senin de eline sağlık dedi Brok. Tavanın köşesindeki siyah sinek kızgınlık ve can sıkıntısıyla köpürdü. Eitri bir külçe altın alıp ocağa yerleştirdi. Hadi dedi, buna hayran kalacaklar. Sana seslendiğimde körüklemeye başla, ne olursa olsun. Yavaşlama, hızlanma, durma. Buna ince işçilik gerek. Tamamdır dedi Brok. Eitri odadan çıktı ve çalışmaya başladı. Brok Eitri'nin sesini duyana kadar bekledi, ardından körüklemeye koyuldu. Siyah sinek düşünceli düşünceli odanın içinde dolandı. Brok'un ensesine konuverdi. Sinek ter yollarından uzak durmak için zarifçe kenara çekildi. Zira hava sıcaktı ve ocağa da çok yakındı. Brok'un ensesini olanca gücüyle ısırdı. Kızıl kan Brok'un ensesindeki tere karıştı ama cüce körüklemeyi bırakmadı. Eitri döndü, ocaktan kor halinde bir bilezik çıkardı. Su vermek için taş soğutma havuzuna bıraktı. Bilezik suya girince bir buhar bulutu yükseldi. Bilezik soğudu, rengi hızla turuncuya döndü. Sonra kıpkırmızı oldu, ardından soğuyunca altın rengine büründü. Adı Draupnir dedi Eitri. Damlayan mı? Bir bilezik için tuhaf bir isim dedi Brok. Bunun gibisi için değil dedi Eitri ve bu bileziği neyin böylesine özel yaptığını Brok'a açıkladı. Uzun zamandır aklımda olup da yapmak istediğim bir şey var dedi Eitri. Başyapıtım ama yapmak diğer ikisinden daha zor. Yapman gereken körükleyip hiç bırakmamak. Körükleyip hiç durmamak mı dedi Brok. Tam olarak dedi Eitri. Hiç olmadığı kadar hem de. Hızını koru yoksa her şey mahvolur. Eitri pik demirden bir külçe aldı. Siyah sineğin ki kendisi Loki'dir, şimdiye dek gördüğü en büyük külçeydi ve bu külçeyi ocağa koydu. Odadan ayrıldı ve Brok'a körüklemeye başlaması için seslendi. Brok körüklemeye başladı. Eitri'nin dövüp şekillendirmeye, kaynak yapıp birleştirmeye başlayınca çekicinin sesi yükseldi. Sinek şeklindeki Loki dikkatli davranmaya vakit kalmadığına karar verdi. Eitri'nin başyapıtı tanrıları etkileyecek bir şey olmalıydı ve eğer tanrılar yeterince etkilenirse o da kellesini kaybederdi. Loki Brok'un gözlerinin arasına konup cücenin göz kapağını ısırmaya başladı. Cüce körüklemeye devam etti, gözleri acıyordu. Loki daha derinden daha sert ısırdı umutsuzca. Artık kan cücenin göz kapağından gözlerine, oradan da yüzünden aşağı dökülüyor, görmesini engelliyordu. Brok gözlerini kıstı ve sineği kovmak için kafasını salladı. Kafasını bir sağa bir sola savurdu. Dudaklarını büküp yukarı doğru üfleyerek sineği kaçırmaya çalıştı. Fayda etmiyordu. Sinek ısırmaya devam etti. Cüce artık kandan başka bir şey göremiyordu. Keskin bir acı beynini deliyordu. Brok saydı. Körüğü en aşağı indirdiği sırada bir elini körükten çekip sineğe doğru öylesine hızlı ve öylesine güçlü savurdu ki Loki canını zor kurtardı. Brok bir kez daha körüye sarıldı, körüklemeye devam etti. Yeter dedi Eitri. Siyah sinek odanın içinde rastgele uçuyordu. Eitri kapıyı açtı, sineğin kaçmasına izin verdi. Eitri hayal kırıklığıyla baktı kardeşine. Brok'un yüzü kan revan içindeydi. O sırada neyle meşguldün bilmiyorum dedi Eitri ama neredeyse her şeyi mahvediyordun. Sonlara doğru derece bir artıp bir azaldı. Bu yüzden de umduğum kadar hayranlık verici bir iş çıkmadı ortaya.
Göreceğiz bakalım. Loki şeklindeki Loki açık kapıdan içeri kıvrıldı. Yarışmaya hazır mısınız diye sordu. Brock Asgard'a gidip tanrılara hediyelerimi sunabilir. Ardından da kelleni alır dedi Eitri. Benim yerim burası ocağım. Brock Loki'ye kanı çekilmiş göz kapaklarının ardından baktı. Kelleni almanı dört gözle bekliyorum dedi Brock. İşler kişiselleşti. Evet, bir bölüm geçti. Devamını da okuyabilirim. Ne oldu? Devam edeceğim. Biraz daha. Birazdan soru cevap yaparız. Ama tabii bayağı bir kısmınız gitmişsiniz. Evet, devam edeceğiz. Bu sefer de biraz yerde oturayım. Aslında katıl Şubat'ta açılıyor. Açılmış da sayılır yani. Hazır, her şey hazır da bir de sunum yapmam lazım ona. Hadi ben bu masalı, bu mitolojiyi bitireyim. Öyle sonra biraz konuşuruz, tamam? Asgard'da 3 tanrı tahtlarında oturuyordu. Herkesin babası tek gözlü Odin, gök gürleten kızıl sakalı... Evet, başlıyorum tekrar. Herkesin babası tek gözlü Odin, gök gürleten kızıl sakallı Thor ve yaz hasadı yakışıklı Frey. Karar veren onlar olacaktı. Loki onların önündeydi. Yanlarında da birbirinden ayırt edilemeyen Ivaldi'nin oğulları vardı. Kara sakallı, düşünceli duran Brock ise tek başına diğer tarafta duruyordu. Getirdikleri kumaşlar altında saklıydı. Dedi Odin. Neyi değerlendiriyoruz? Hazineleri dedi Loki. Ivaldi'nin oğulları size hediyeler hazırladı Yüce Odin. Thor ve Frey. Eitri ve Brock da öyle. 6 hazineden hangisinin en iyisini olduğuna karar vermek size kalmış. Ivaldi'nin oğullarının yaptığı hazineleri bizzat göstereceğim size. Odin'e Gungnir denen bir mızrağı sundu. Benzersiz güzellikte bir mızraktı bu. Üzerine çapraşık rünler oyulmuştu. Rün bu alfabeleri İskandinavların ve böyle oradan kehanet falan da yapıyorlar rün alfabeleriyle. Ben canlı yayında beyaz çay içiyorum. Saraylara layık beyaz çay. Yani böyle içinde gül yaprakları var beyaz çayımın. Evet, beyaz çay. Her şeyi delip geçer. Fırlattığınız zaman da hedefine asla şaşmaz dedi Loki. En nihayetinde Odin tek gözlüydü ve kusursuz hedef almak onun için çok zordu. Ve bu kadar mühim bir özellik olarak bu mızrak üzerine edilmiş yemin bozulmaz. Odin mızrağı tarttı, ziyadesiyle güzel dedi. Yalnızca ve bu da dedi Loki gururla altın bir saç, saf altından dövüldü. Kendini ihtiyacı olan kişinin başına bağlar ve her haliyle gerçek saç gibi uzar. 100.000 altın teri bir araya geldi. Sınayacağım dedi Thor. Sif buraya gel. Sif ayağa kalktı ve ön tarafa geldi. Başı örtülüydü. Örtüsünü çıkardı. Sif'in kel ve pembe kafasını gören tanrılar şaşkına döndüler. Sif'in cücelerin yaptığı altın peruğu dikkatlice başına geçirip Sif cücelerin yaptığı altın peruğu dikkatlice başına geçirip saçlarını savurdu. Herkes peruğun köklerinin kafa derisiyle birleşmesini izledi. Ardından da Sif onların önünde daha önce olmadığı kadar ışıltılı ve güzel durdu. Etkileyici dedi Thor. İyi iş çıkarmışsınız.
Sif altın saçlarını sallayıp yeni saçlarını arkadaşlarına göstermek üzere salondan güneşe doğru çıktı. Ya bence Sif hiçbir şekilde hani böyle saçsız başını göstermemesi lazımdı. Şimdi herkes onun peruk olduğunu gördü yani. Hani bence bu gizli yapılmalıydı. Neyse. Ivaldi'nin oğullarının yaptığı hediyelerin sonuncusu ufacık ve kumaş gibi katlanmıştı. Loki bu kumaşı Frey'in önüne koydu. "Nedir bu?" "İpek bir örtü gibi duruyor," dedi Frey umursamazca. "Öyle," dedi Loki, "ama örtüyü açarsam bunun adı Skidbladnir olan bir gemi olduğunu görebilirsin. Nereye giderse gitsin rüzgarı arkasına alır, devasa olmasına, hayal edebileceğin en büyük gemi olmasına rağmen gördüğün gibi katlanabiliyor. Böylece kesende dahi taşıyabilirsin." Frey etkilenmişti. Loki ise rahatlamıştı. Üç hediye de birbirinden etkileyiciydi. Şimdi sıra Brock'taydı. Göz kapakları kıpkırmızıydı ve büzüşmüştü. Boynunun yanında da koca bir sinek ısırığı vardı. Loki Brock'un kendine fazla güvenli durduğunu düşünüyordu. Özellikle de Ivaldi'nin oğullarının yaptığı olağanüstü hediyeleri gördükten sonra. Brock altın bileziği alıp yüksek tahtında oturan Odin'in önüne koydu. "Bu bileziğin adı Draupnir," dedi Brock. "Çünkü 9 gecede bir bununla eşdeğer güzellikte altın bilezikler damlatır. Bunlarla başkalarını ödüllendirebilir ya da saklayabilirsiniz. Refahınız artar." Odin bileziği inceledi, ardından koluna geçirdi ve pazularının üzerine yerleştirdi. Bilezik orada parıldadı. "Ziyadesiyle güzel," dedi Odin. Loki, Odin'in mızrak içinde aynı şeyi söylediğini hatırladı. Brock Frey'e doğru yürüdü. Örtüyü kaldırıp altın bıyıklı devasa yaban domuzunu gözler önüne serdi. "Bu arabanı çeksin diye kardeşimin senin için yaptığı yaban domuzu," dedi Brock. "Gökte ve denizin üzerinde yol alır, en hızlı attan bile hızlıdır. Hiçbir gece yoktur ki altın bıyıkları aydınlatamasın ve seni ışığa çıkaramasın. Asla yorulmaz, seni asla yarı yolda bırakmaz. Adı Gulenbursti, yani altın bıyıklı." Frey etkilenmiş gibiydi. "Yine de," diye düşündü Loki. "Bir kumaş gibi katlanan büyülü bir gemi, en az karanlıkta parlayan durdurulamaz bir yaban domuzu kadar etkileyiciydi." Loki'nin kafası rahattı. Zaten Brock'un sunacağı son hediye Loki'nin hali hazırda sabote etmeyi başardığı nesneydi. Kumaşın altından Brock bir çekiç çıkardı ve Thor'un önüne koydu. Thor çekice baktı ve burnunu çekti. "Sapı da kısaymış," dedi. Brock başını salladı. "Evet," dedi, "benim hatam. Körükleme işini ben yapıyordum ama burun kıvırmadan evvel bu çekici bu kadar ender kılan ne izin verdi onu anlatayım sana. Adı Mjolnir yazıyor. Büyük ihtimalle Mjolnir diye okuluyor. Yıldırım yaratan. Öncelikle kırılmaz. Yani bir yere bununla ne kadar sert vurursan vur, çekiç hasar almaz." Thor dikkat kesilmişti. Yıllar içerisinde oraya buraya vurarak pek çok silahı kırmıştı haliyle. Eğer çekici fırlatırsan hedefini asla ıskalamaz. Thor iyice dikkatini vermişti artık. Onu kızdıran şeyleri fırlattığında kaybolması dışında mükemmel olan bir sürü silah kaybetmişti. Pek çok silahın uzak mesafelere fırlatılıp bir daha hiç görülmediğine şahit olmuştu. Ne kadar güçlü yahut da uzağa fırlatırsan fırlat, her zaman eline geri döner. Thor tam manasıyla gülümsüyordu. Gök gürültüsü tanrısı öyle kolay kolay gülümsemezdi. "Çekicin boynunu da değiştirebilirsin. İstersen büyür, istersen de öylesine küçülür ki gömleğinin içine saklayabilirsin." Thor büyük bir keyifle alkışlamaya başladı ve tüm Asgard'da bir gök gürültüsü yankılandı. "Ama yine de senin de gördüğün gibi," diyerek noktaladı Brock üzgünce. "Çekicin sapı gerçekten de çok kısa ve bu benim hatam. Kardeşim Eitri çekici döverken düzgün körüklemeyi beceremedim. Sapın kısalığı ufacık görüntüsel bir sorun," dedi Thor. "Bu çekiç bizi buz devrinden koruyacak. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi hediye bu." "Asgard'ı koruyacak, hepimizi koruyacak," dedi Odin onaylayarak.
Ben bir dev olsaydım eğer bu çekiç elindeyse Thor'dan çok korkardım dedi Frey. Evet, kusursuz bir çekiç ama Thor ya saçlar, Sif'in yepyeni güzel altın saçları hani diye sordu. Loki nispeten çaresizce. Ne? Ha evet, karımın saçları çok güzel dedi Thor. Hadi bana çekiç nasıl büyüyüp küçülüyor onu göster Brock. Thor'un çekici benim muntazam mızrağım ve mükemmel bileziğimden bile daha iyi dedi Odin başını sallayarak. Çekiç benim gemim ve yaban domuzumdan daha azametli ve etkileyici diye kabul etti Frey. Tanrıları ve Asgard'ı güvende tutacak. Brock'un arkasındaki tanrılar da alkışladılar ve Eitri ile birlikte şimdiye dek gördükleri en iyi hediyeyi yaptıklarını söylediler. Bunu bilmek güzel dedi Brock. Sonra Loki'ye döndü. Dedi Brock, kelleni alıyorum. Lofri'nin oğlu Loki ve yanımda götürüyorum. Eitri çok sevinecek. İşe yarar bir şeyler yapabiliriz ondan. Kellem için pazarlık yaparım dedi Loki. Hazinelerim var, veririm size. Eitri ve ben lazım olan tüm hazinelere sahibiz dedi Brock. Hazineleri zaten biz yapıyoruz. Hayır Loki, ben kelleni istiyorum. Loki bir anlığına düşünüp ardından cevapladı. O halde kellemi alabilirsin. Beni yakalayabilirsen tabii. Loki gökyüzüne sıçrayıp tepelerde yükseldi ve uzaklaştı. Göz açıp kapayıncaya kadar uçup gitmişti. Brock Thor'a baktı. Onu yakalayabilir misin? Thor silkindi. Aslında yapmamalıyım dedi. Ama düşününce çekicide denemeyi çok istiyorum. Çok geçmeden Thor döndü. Sıkıca Loki'yi tutuyordu. Loki karşı konulmaz bir öfkeyle kızarıyordu. Cüce Brock bıçağını çıkardı. Buraya gel Loki dedi. Kafanı keseceğim. Tabii ki dedi Loki. Bit tabii kafamı kesebilirsin ama burada Yüce Odin'e danışıyorum. Eğer boynumun bir kısmını da kesersen anlaşmanın şartlarını ihlal etmiş olursun. Zira size vaat edilen yalnızca kellemde, başka bir yerim değil. Odin başıyla onayladı. Loki haklı dedi. Boynunu kesmeye hakkınız yok. Brock sinirlendi. Ama boynunu kesmeden kafasını kesemem ki. Loki kendiyle gurur duyuyor gibiydi. Görüyorsun ya dedi. Millet ettiğin kelimenin kesinliğini enine boyuna tartsa zaten en bilge, en akıllı, en oyunbaz, en zeki, en yakışıklı Loki'yi hedef almaya cüret ede. Brock Odin'in kulağına fısıldayarak bir öneride bulundu. Adildir diye onayladı Odin. Brock bir parça deri ve bir bıçak çıkardı ortaya. Deriyi Loki'nin ağzının etrafına gerdi. Sonra bıçağın ucuyla deriyi delmeye çalıştı. İşe yaramıyor dedi Brock. Bıçağım seni kesmiyor. Bıçaklara karşı bir koruma edinmiş olabilirim bilgece dedi Loki tevazuyla. Boynumu kesemezsiniz numarasının işlememe ihtimaline karşı korkarım ki hiçbir bıçak kesemez beni. Bunun üzerine Brock somurtup bir dikiş iğnesi yapıverdi. Deri dikmede kullanılan cinsteydi ve iğneyi derinin içinden geçirip Loki'nin dudaklarına delikler oydu. Ardından da sağlam bir ip alıp Loki'nin dudaklarını birbirine dikti. Brock toparlanıp gitti. Ardından bıraktığı Loki'nin dudakları sımsıkı dikilmişti ve ağzını açıp şikayet edemiyordu. Loki için konuşmamanın acısı dudaklarının bir deriyle birbirine dikilmesine yarattığı acıdan çok daha fazlaydı. Artık biliyorsunuz, işte tanrılar hazinelerine böyle kavuştu. Loki'nin suçuydu hepsi. Thor'un çekici, dahi Loki'nin suçuydu. Loki ile ilgili mesele de bu zaten. Ona en minnettar olduğunuz zamanlarda bile ondan hoşlanmazdınız. Ondan en çok nefret ettiğinizde dahi ona minnettar kalırdınız. Çok ilginçmiş. Neden çok ilginç diyorum? Vikingler dizisini izleyenler bilirler. Orada Floki vardı. Floki bir gemi mühendisiydi. İcatlar yapıyordu ve onun en sevdiği tanrı Loki'ydi. Yani bu ya da kahraman. Yani Loki de biraz onun gibiydi aslında. Sanırım o yüzden. Şimdi mesela daha anlıyorum. Çünkü çok zeki, kıvrak zekalı. Böyle işte. Var mı sorunuz?
Yani Loki deyince Floki. Yani ismini de öyle koymuşlar zaten şimdi. Türk tarihi ile ilgili, Türk mitolojisi ile ilgili kitaplar okuyabilirim. Henüz istediğim tarz bir kitap yok. Yani masal gibi anlatacağım bir kitap bulamadım. Eğer önereceğiniz kitap varsa ya da hediye edeceğiniz seve seve kabul ederim. Yani dediğim gibi baktığım bazı kaynaklar var, onlardan emin olamadım açıkçası. Ya bir de böyle insanlar şey çeksin istemiyorum. Bir şeyler laf etsinler falan da istemiyorum. Öyle işte. Ya İnce Mehmet falan bunlar roman, uzun şeyler yani. Şimdi çok uymaz buna. Bu masal mitoloji gecesi olduğu için. Ha, milli mücadele dönemi falan da yok, uyumaz onlarda yani şimdi bu konsepte. Ben böyle biraz daha Ergenekon destanı falan tarzı şeyler olabilir diye düşündüm. Evet, bugünlük yayını bitiriyorum burada. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yani böyle şeyler olacak, o tür destanlar daha çok. Korku filmi gibi mi oldu? Biraz öyle olabilir. Ya bugün İskandinavlar öyle yani, o mitolojiler. Ama yani ben mesela torun çekicinin hikayesini bilmiyordum. Böyleymiş yani. O ilginçmiş gerçekten. Görüşürüz. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Thor hokkabazın teki. Yok ya, ben Loki'ye hak verdim biraz açıkçası. Görüşürüz. İyi akşamlar.